11 Ekim doğumlu, 25 yaşlarında, Mantar Krallığı'nda yaşayan, beyaz eldivenleri, kırmızı şapkası ve mavi tulumuyla, pos bıyıklı, mavi gözlü, tepkileri Amerikalı. Kendisi İtalyan. Koşmayı, zıplamayı, kestirmeyi ve dans etmeyi seven. Bazen çocuksu, çoğu zaman sevdikleri için her şeyi göze alan, güçlü, cesaretli bir kahraman. Borulara karşı takıntılı, bayrak direği fetişisti. Bumbaların üzerine basmaktan çekinmeyen, Todd'lara ise şaka yaptığını zanneden, Prenses Peach ile bir tuhaf ilişkili, Bowser'ın, Donkey Kong'un ve kendisinin kötü halinin düşmanı, Yeşil Dinozor Yoshi'nin kadim dostu... Nasıl ya? İsmi Japonca'da Ruiji, yani benzer anlamına gelen sözcükten türetilen, kendisinden daha korkak, daha uzun, daha sıska olan Luigi'nin de abisidir. Tamam, seni de sayacağım, tamam. Babası yok mu bunun ya? O bir doktor, tesisatçı, yarışçı, dövüşçü, basketbolcu, futbolcu. O, tüm personaların vücut bulmuş hali. O, tüm zamanların en meşhur video oyun karakteri. Shoot'em up'ların revaçta olduğu 1978'de dönemin en çok bilinen oyun firmalarından biri olan Taito'nun Space Invaders'ı ve 1979'da ise Namco'nun Galaxian'ı büyük sükse yapmış, Nintendo buna kayıtsız kalmayarak 1980'de Radar Scope'u piyasaya sürmüştü. Oyun ciddi manada başarısız olmuş ve üretilen binlerce arcade makinesi ise şirketin elinde kala kalmıştı. Miyamoto yaratmış olduğu ilk oyunu ile bekleneni verememişti. Nintendo yönetimi ise oyunu içeren arcade makinelerini değerlendirebileceği bir formül arayışına girmişti. Bu başarısızlığın ardından Shigeru Miyamoto aslında Temel Reis, Kabasakal ve Safinaz'ı kullanarak yeni bir oyun tasarlamak istemişti. Ancak Popeye'ın lisans hakları satın alınamadığı için Temel Reis yerine kahramanımızı, Kabasakal yerine Donkey Kong'u, ki aslında kendisi bilinenin aksine Donkey Kong'un dedesi Cranky Kong'dur, Safinaz yerine ise Lady'yi, ki sonraları ismi Pauline olarak değiştirilecek, yaratmaya karar verdi. Oyunun ismi Donkey Kong'u ise 1933 yılında vizyona giren King Kong filminden esinlenerek oluşturacaktı. Güzel ve Çirkin masalı da genel tema olarak kendisine referans noktası olacaktı. Miyamoto tüm zamanların en tanınan oyun karakterini yaratmak üzereydi. Herkesin ismi tamamdı. Peki kahramanımızın ismi ne olacaktı? Önce Mr. Video, sonra Jumpman'de karar kılındı. Herkesin bildiği o isim için ise biraz daha beklememiz gerekecekti. Nintendo 1981'de Seagate'ın Tukwila'daki depolarından birini Amerikan merkezleri olarak kullanmak üzere kiralamaya başlamıştı. Donkey Kong'un geliştirilmesi sırasında Seagate, Nintendo of America Başkanı Minoru Arakawa'dan gecikmiş kirasını tahsil etmek için depoyu ziyaret etmiş, Arakawa'yı çalışanların önünde azarlamış, sonrasında ise kira parasını bulmaları için süre tanımıştır. Arakawa, yaşanan bu olay sonrası Jumpman'e Seagate'ın isminin verilmesini isteyecektir. Mario. Geliştirme sürecinin başlarında karakterin amacı labirentten kaçmaktı. Henüz ismi olmayan kahramanımız ise sadece bir pikselden ibaretti. Ancak bu haliyle karakter zıplayamıyordu. Bunun yeterli olmadığını düşünen Miyamoto, yuvarlanan bir varil çizerek bunun karşısında da karakterin zıplaması gerektiğini düşündü. Oyun New York'ta bir inşaat alanında geçiyordu. Mesleği marangozluk olan kahramanımız Mario, Donkey Kong'un attığı varilleri ve çeşitli engelleri aşarak Lady'ye ulaşmaya çalışıyordu. Mario daha kendi oyununa bile sahip değilken kaderi çok önceden yazılmıştı. Prensesi kurtarmak. Miyamoto oyunun arka planıyla kontrast olacak renkler seçerek karakterimize kırmızı tulum giydirecek, arcade makinelerinin o dönemki teknik sınırlamalarına takılarak kaşların ve saçların çiziminin zor olması problemini ortadan kaldırmak için kendisine bir de kırmızı şapka takacaktı. Bir yıl önce yayınlanan ve platform türünün ilk oyunu olan Space Panic, türü tırmanma oyunu olarak tanımlarken Donkey Kong ise türe zıplama, düşmanları yok etme gibi yepyeni mekanikler getirmişti. Birçoklarının söylediğinin aksine Nintendo hiç beklemediği bir başarı yakalamıştı. 280 milyon dolarlık bir başarı. Şirket Donkey Kong sayesinde içinde bulunduğu mali krizden kurtulmuştu.
1982 yılında Mario'yu Donkey Kong'u kafese koyup kaçıran olarak Donkey Kong'un oğlu Donkey Kong Jr.'ı ise babasını Mario'nun elinden kurtarmaya çalışan oğlu olarak görecektik. Ancak Miyamoto'nun aslında Mario için daha farklı planları vardı. 1983'te inşaatlardan sonra New York'un kanalizasyonlarındayız. Miyamoto Mario'nun hem görünüşünü hem de oyunun geçtiği ortamı düşünerek mesleğini tesisatçı olarak değiştirmeye karar verdi. Mario'nun tulumu ve şapkası ise artık mavi renk olmuştu. Oyun Donkey Kong'daki gibi zıplamayı barındırıyordu. Mario ise düşmanları yok edebilmek için artık çekice ihtiyaç duymuyordu. Sonraki oyunlarının aksine Mario, kaplumbağa, yengeç, kelebek gibi düşmanları aşağıdan vurarak etkisiz hale getiriyor ve hemen onları tekmeleyerek yok ediyordu. Oyun Wraparound ismi verilen tekniği kullanıyor, ekranın bir tarafından çıkan düşman diğer taraftan ekrana giriş yapıyordu. Bunu Mario da yapabiliyordu tabii ki. Her bölümde 3 kez kullanılabilen Power Blow ise tüm düşmanları ters çeviriyordu. Mario buz sarkıtlarına dikkat etmeli, ateş toplarından kaçmalı ve tüm düşmanları yok etmeliydi. Bu kayma animasyonunu hiç sevmiyorum ya. Oyunun müzikleri ise Yukio Kaneoka tarafından bestelendi. Telif ödediler herhalde. Mario'nun çok oyunculu modu için Mario'nun renk paleti değiştirilerek kullanıldı. Karakterin adı da Luigi olacaktı. Yeşil Mario olarak ötekileştirilen Luigi. Video oyunlarının çöküşünün yaşandığı 1983 video oyun mali krizi bile Mario'nun hızını kesememişti. Hatta bu krizin içinden çıkılması için tüm oyun yapımcılarının basamak noktası olacaktı. Binlerce Mario Bros. Arcade makinesi satılacak, NES'te 2.2 milyon, Atari 2600'de ise 1.5 milyon kartuş ile 1983'ün en çok satan oyunlarından biri olacaktı. Aslında Donkey Kong oyununda bir yan karakter olarak ortaya çıkan Mario, yani namı diğer Jumpman, Mario Bros. ile artık kendi yolunu çizmeye başlıyordu. Mario Bros'tan sonra Miyamoto daha önce de fikirlerine başvurduğu kendisi gibi Nintendo'da çalışan oyun geliştiricisi Takashi Tezuka ile birlikte başka bir oyun fikri ortaya atacaktı. Oyunun kanalizasyon gibi bir mekan ile sınırlı kalmaması gerektiğini düşünerek oyuna daha farklı mekanlar ve ortamlar eklemeye karar verdiler. Yeryüzü, yeraltı, gökyüzü, sualtı gibi. Yaratılan ortamları ve karakterin istedikleri atletik hareketleri daha sağlıklı şekilde yapabilmesi için de Excitebike ve Spartan X'te yaptıkları gibi ekranı perspektif verebilmek için kaydırmalı şekilde kullandılar. Eylül 1985'te ise bugün tanıdığımız halinin atası ile karşımızdaydı Nintendo. Oyunun dünya 1-1'i yani ilk bölümü ise platform oyunu yapımcılarının giriş eğitimi dersi gibiydi. Donkey Kong ve Pauline'in yerini Bowser ve Prenses Peach almıştı artık. Tesisatçı kardeşler Gumbaların ve Koopa Trupaların üzerine zıplayacak, su altında ateş atamayınca düşmanlarından kaçmak zorunda kalacak, borularda gezinecek, altınları toplayacaktı. Bu oyun ile beraber serinin ismi Super Mario Bros. İdi artık. Mario süper mantarı yerse Süper Mario oluyor, ölmeden bir kere vurulma hakkına sahip oluyor ve tuğlaları kırabilir hale geliyordu. Ateş topları atmasını sağlayan Ateş Çiçeği ve bir süreliğine dokunulmaz olmasını sağlayan Süper Yıldız da Mario'nun yeni oyuncaklarıydı. Serinin temel mekanikleri bu oyun ile beraber yerli yerine oturuyordu. Sıra Super Mario Bros. Hikaye spoilerında. Mario ve Luigi New York'ta Mantar Krallığı'na gelmiştir. Bowser liderliğindeki Koopa Troopalar Mantar Krallığı'nı istila etmiş, Bowser büyüsünü kullanarak Mantar Krallığı halkını cansız nesnelere dönüştürmüştür. Bowser'ın büyüsünü tersine çevirme yeteneğine sahip tek kişi ve aynı zamanda Mantar Krallığı'nın prensesi olan Prenses Toadstool'u kaçırır. Ki biz kendisini sonraları Prenses Peach olarak tanıyacağız. Mario ve Luigi kardeşler prensesi Bowser'ın elinden ve krallığı da Bowser'dan kurtarmak için maceraya atılırlar. Her bir dünyanın sonunda savaşıp yendikleri Bowser kılığına girmiş düşmanların ardından Bowser'ın gerçek kalesine ulaşırlar ve onu yenerek prensesi serbest bırakırlar. Mantar Krallığı'nı daha sonra da defalarca kere yapacakları gibi kurtarmışlardır. Donkey Kong'daki yürüme ve zıplama mekaniği, Donkey Kong Jr.'ın zıplamaya yarayan yayları, Mario Bros'un düşmanları, Spartan X'in karakter hareketleri, Excitebike'ın kayan ekranı,
adeta bu oyun için bir araya gelmişti. Yenilikçi mekanikleri ve karakter kontrolleriyle geliştiricilere platform oyunları için büyük ilham verdi. Koji Kondo'nun müziği ise ikonikti. Mario ise oyunlarla alakalı veya alakasız herkesin konuştuğu bir popüler kültür ikonuna dönüşmüştü. Bazen sesiyle, bazen bir resim çerçevesinin içinde, bazense başarmamıza sevinirken görürüz onu. Sinema filmi, reklamlar, animasyonlar, TV şovları, peluş bebekler, kupalar, legolar ve daha niceleri. Peki ama neden? Yükseklikten hepimiz korkarız. Bir boşluktan karşıya zıplamak için koşarız, güleriz, sinirleniriz. İnsanların içindeki duygu ve davranışların bütünüdür aslında kendisi. Herkesi temsil eden bir mavi yakalı. 1983'te Mario Bros ile kendi yolunu çizmeye başlayan Mario, o günden bugüne hala Nintendo'nun en önemli maskotu. 58 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan oyunlarından birine ve en çok satan video oyun serisine dönüştü. Mario Kart yarış serisi, Paper Mario, Mario RPG'leri, Mario Party, tenis, beyzbol, futbol, golf. Mario, bu sen misin? Başına isminin geldiği her oyun farklı bir anlam kazanıyordu. Para kazanmak bir tarafa, belki de temellerini attığı ve kurucusu olduğu, şu an can çekişen platform türünde ortaya koyduğu oyunlar ise bu türün hala ölmediğinin en iyi kanıtı. Ve tabii ki Mario'nun da. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh, now that's an entrance.